B grubunun son takımındayız. İsviçre'deyiz. İsviçre B grubunun açık ara favorisi. Çok iyi bir takımla geliyorlar. Öncelikle Dünya Kupaları tarihinden başlayalım. İsviçre bize tarihte neler gösterdi? Geçmişe bakarsak 34 döneminde çeyrek final, 38 döneminde çeyrek final, 1954 Dünya Kupası'nda yine çeyrek final. İsviçre 3 kez çeyrek final oynamayı başardı. Tarihlerinde hiç yarı finalleri yok, finalleri yok, şampiyonlukları yok ama çeyrek finalde 3 kez kalmış olmaları değerliydi. Bunların tamamı çok eski dönemlerde. 1962'den beri ciddi bir başarı gösteremiyorlar. Onlar açısından değerli olan şey şu olacak: düzenli olarak katılabiliyorlar. Özellikle 2006'nın ardından her kupada onları gördük. 2006, 2014, 2018, 2022 bunların hepsi gruptan çıkıp son 16'da elendikleri turnuvalardı. 2010'da ise gruptan çıkamadılar. Ama her şeye rağmen performans anlamında fena değillerdi. İspanya'yı 2010'da 1-0 yenmeyi başardılar. Bunlar önemli işlerdi ki o İspanya 2010'da dünya şampiyonu oldu. Yani İsviçre'nin böyle beklenmedik sürprizleri, beklenmedik skorları, dikkat çekici performansları vardır. 12 kez katıldılar, 13.'ü de başarmış oldular. Hocaları tanıdık bir isim. Herkesin bildiği Murat Yakın. Murat Yakın 5 yıldır bu takımda, ciddi bir ezber var. Çok zor kaybeden bir takıma dönüştürdü Murat Yakın İsviçre'yi. Bence bu önemli. Bu takım kolay maç kaybetmiyor. Dünya Kupası elemelerini lider tamamladılar. 14 gol attılar. Sadece 2 gol gördüler. Gole kolay giden, takımın defans yapısında kuvvetli olduğu bir yapı söz konusu. Bu takımda İsviçre'de bir değişim yaşıyor İsviçre takımı. Geçmişte Şakir'i vardı mesela. Büyük yıldız. Takımın lideri Şakir'iydi. Şakir Euro 2024 sonrasında emekli oldu. Onun yükünü şu anda Şaka üstleniyor. Rieder üstleniyor. Genellikle hoca düzen ve yerleşim olarak iki farklı sistem kullanıyor. 4-3-3 var, 4-2-3-1 var. Ben de buna göre farklı farklı kadrolar planladım. İkisini de size aktaracağım. Kadroya geçelim. Kale bölgesinde Kobel'i bekliyorum. Kobel bu takımın en değerli kalecisi. Dortmund kalecisi. 2024 Şampiyonlar Ligi'nde finali var. 19 milli maça sahip, 28 yaşında. Onun olması kalede güven veriyor İsviçre'ye. Yedekleri ise Loras, Keller, Envogo olacak. Defans hattının sol bekinde efsane bir isim Ricardo Rodriguez. Çok uzun yıllardır Dünya Kupalarında sol beki tutmaya devam ediyor. 33 yaşına geldi artık. Yüksek tecrübesiyle kadroya ciddi bir katkı katacaktır. Yanında Akanji'yi bekliyoruz sol stoperde. Defansın direği, 30 yaşında, çok ciddi bir tecrübe. Onun bu takım için önemi yüksek. Akanji'den liderliği, savunma liderliğini görmemiz gerekiyor. Yanında Nico Elvedi var. Artık defans yavaş yavaş yaşlandı ama bu defansın bu Dünya Kupası'nı iş yapacağı kesin. Yani artık son Dünya Kupası performansını göreceğiz. Özellikle burada Elvedi'den, Akanji'den, Rodriguez'den bunu söyleyebiliriz. Diğer Dünya Kupası'nda Rodriguez 37 olacak. Büyük ihtimalle olmayacaktır bek pozisyonunda. Akanji 34 olacak. Elvedi 34 olacak. Bu isimler artık belli bir yaşa geldiler. Bu Dünya Kupası'nda mutlaka bir başarı elde etmesi gerekiyor. İsviçre'nin sağ bekte ise Wittmar'ı bekliyorum. Genç bir sağ bek oyuncusu. Henüz gelişim aşamasında potansiyeli var ama sağ bekte kesin güven veriyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hala gelişmesi gerekiyor. Orta sahaya geldik. 4-3-3 sistemini size aktarıyorum. Orta sahanın ortasında Granit Xhaka. Granit Xhaka olağanüstü bir zeka. Orta sahada oynayan futbolcularda oyun zekasını ben çok önemsiyorum. Teknik kapasite, oyun zekası, oyun vizyonu bunlar çok önemli. Xhaka şu anda ustalık eserini ortaya koyuyor. Futbolun artık ustalık noktasından geldi Xhaka. Özellikle Leverkusen'le o namağlup şampiyonluğun ardından Xhaka gitti her yerde, her pozisyonda elinden gelen en iyisini yapıp oyun hakimiyeti sürdürmeye devam ediyor. Sol tarafta Fröller'i görüyoruz. Fröller artık 33 yaşına geldi. O da bu son dönemi olan bu oyuncu topluluğunun parçalarından biri Fröller. 80'den fazla milli maç, iki yönlü orta saha oyuncusu olarak çok sağlam bir oyuncu. Diğer oyuncu Fabian Rieder. Rieder 24 yaşında, çok genç bir isim, yeni nesil bir yıldız. Bu takımın gelecek 3-4 turnuvasının üzerinde takım kurulacağı ismi olacak Rieder. Oyuncunun ciddi anlamda bir yüke sahip olacağını söyleyebiliriz ama genellikle İsviçre milli takımında bu yükü sahip oluyorsunuz. Geçmişte Xherdan Shaqiri bu yüke sahipti. Sonrasında biraz daha Xhaka'ya kaydı. Dengeli dağıttılar. Ama ilerleyen dönemlerde lider bu takımın her şey olacak gibi gözüküyor. Bu kupa o yüzden biraz daha liderin liderliğini gösterme kupası olması gerekir. Hücum hattına geliyoruz. Sol tarafta Dan Endo'yu koydum. Endoy 25 yaşında, Forest'in oyuncusu. Hızlı driblingi olan, şutları olabilen bir isim. Gol desteği verebilecek bir oyuncu. Diğer tarafta herkesin çok iyi bildiği Birel Embolo.
Embolo varsa mutlaka bir şekilde gol geliyor. Embolo Dünya Kupası futbolcusu. Avrupa Şampiyonası futbolcusu. Yani yerel bir lig takımıysanız Embolo'ya çok güvenmezsiniz ama Dünya Kupası varsa, Avrupa Şampiyonası varsa Embolo mutlaka doğru zamanda, doğru yerde olur, gol atmaya başarır. Embolo'yu ben tam turnuva topçusu olarak değerlendiriyorum. O yüzden İsviçre için hala değişmez, yeri çok önemli olan ve Dünya Kupası'nda mutlaka gol atabilecek bir isim. Embolo'dan gol bekliyorum. Bunun yeri gelmişken vurgulayayım. Sağ taraftayız. Sağ tarafta Ruben Vargas var. Ruben Vargas 27 yaşında. Sol ayaklı sağ kanat oyuncusu. Augsburg geçmişi var, Sevilla'sı var. Fena olmayan bir isim Vargas. Topu taşıma hızını beğeniyorum ben. Yani şöyle bir oyuncu. Kullanmayı, topa sahip olmayı seviyor. Top ayağından çok açmaz. Dikkatli oynar. Dar alanlarda fena değildir. Pas kabiliyeti vardır, verkaçı vardır. Hızı ve top tekniğini güzel kullanabilen bir isimdir Vargas. Vargas'ın top taşıyıp sola top çevireceği, Endo'nun vuracağı şutları görebiliriz. Buradaki lider desteği çok önemli. Çok sağlam bir takım İsviçre. Çok iyi bir takım ben görüyorum. Belki biraz kabuk değiştiriyorlar. Özel isimlerini kaybediyorlar yavaş yavaş. Ama bu takım bu turnuvada mutlaka bir şey yapmalı. Yapabilecek kalitede sahipler. 4-2-3-1 yaparlarsa da bu kez forvette Embolo'yu kullanıp onun arkasında Rieder'i kullanmalarını yine bekliyorum. Çok bir şey değişmeyecektir açıkçası. Yani 4-2-3-1 ile 4-3 arasında çok ciddi bir fark yok zaten. Net altı Şaka önünde 2 tane solist sağ iç yerine belki Rieder'i biraz daha 10 numara gibi kullanıp Fröler ve Şaka'yı merkezde daha tutucu ikili orta saha yapabilir gibi gözüküyor Murat Yakın. Ama benim beklentim 4-3-3 İsviçre sisteminin sürmesi yönünde. Bu kadronun Dünya Kupası'nda B grubunda lider olmasını bekliyorum. Ciddi bir seviye var. Bireysel açıdan da diğer takımlara önemli bir üstünlük kurabilecek takım İsviçre. İlk maç Katar maçı, farklı bir galibiyetle başlayabilirler. Devamında Bosna karşılaşması var. Burada bir galibiyet liderliği getirir. Beraberlik çok üzmez İsviçre'yi ama özellikle galibiyet alma ihtimalleri de çok kuvvetli. Kazanırlarsa rahatlıkla birinci olarak çıkabilirler. Son maç ev sahibine karşı, Kanada'ya karşı, ne olursa olsun ev sahibiyle oynamak pek kolay değildir. Biraz baskı yaratabilir İsviçre tarafında ama ne olursa olsun İsviçre'nin bu grupta 3'te 3 yapma ihtimali çok yüksek. Ben biraz daha liderin İsviçre olacağı, ikinci ve üçüncülük sıralamasında Kanada-Bosna Hersek çekişmesi görmemizi bekliyorum. İki takım da 4 puanla kapatabilir grubu. Bosna'nın çok az farklı önde olmasını bekliyorum. Katar'ın puan alması çok zor gözüküyor. Ben burada İsviçre'nin geçmiş yıllarda olduğu gibi yine son 16 görme ihtimalini yüksek görüyorum. Bu gruptan lider çıkarlarsa son 16'da, son 32 turunda turu geçebilirler. Bu potansiyel var İsviçre'de. Bunu yapabilecek takım durumundalar. Ve artık hocanın da futbolcuların da Last Dance gibi görmesinden kaynaklı, belli bir yaşa gelmesinden dolayı son kez bu seviyelerde bu takım birlikte oynayacak. Bundan dolayı ekstra bir motivasyonla çok keyifli bir İsviçre izleyebiliriz. İsviçre maçı varsa izlemek lazım. Önerim size bu olur. Sizlerin de yorumları, görüşleri çok önemli. Lütfen bu takım hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.